Her toplumun tarihinde büyük askeri dehalar olabilir. Halkların kaderini değiştiren cesur önderler bulunabilir. Zamanın bilimlerine hakim, gerçek bir entelektüel olan liderleri bile olabilir. Fakat çok az millet bu özelliklerin hepsine sahip tarihin en büyük liderlerinden biri için o bizim değerimizdir diyebilir. O, Fatih Sultan Mehmet Han, bize İstanbul'u armağan eden büyük dahi. 15. yüzyıl Osmanlı Devleti ufacık bir beylik Macaristan sınırlarından Kırım ve Anadolu'ya uzanmış devasa bir devletin vücudu kurulmuş. Tüm bu topraklarınsa ortasında Doğu Roma'nın 1000 yıldır geçilemeyen surlarının arkasında dünyanın başkenti ve en güzel şehri Konstantiniye. Defalarca kuşatılan, sadece bir kez ihanetle Haçlıların eline düşen, yağmalanan, zayıflayan ama hala güzel, hala dünya ticareti için çok önemli, dünyanın en büyük mimari şaheseri Ayasofya ile süslü o harika şehir. O günlerde Sultan II. Murat tahta, birbiriyle mücadele halinde vezirleri ve paşaları, doğuda ve batıda en ufak zayıflıkta saldırmaya hazır düşmanları var. Savaş, siyasi çekişmeler ve hükümdarlık yükü padişahı yıpratmış, adeta her şeyi bırakıp kenara çekilmeye hazır. En sevdiği oğlu Alaaddin'in ölümü onu sarsıyor. Tahtın veliahtı oğullarının en küçüğü Mehmet oluyor. İşte Şehzade Mehmet'in zamanının çok ötesinde eğitim aldığı çocukluk yıllarının üzerinde durmak gerekiyor. Bizce onun dehasını anlamanın en iyi yolu bu. Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Daha ufacık bir çocukken sert bir hoca olan Molla Gürani'nin yanında Kur'an-ı Kerim'i hatmetti, Farsçayı öğrendi. Aynı zamanda İtalyan asıllı hocası Siriaco'dan Latinceyi, İtalyancayı çok iyi seviyede öğrendi. Tarihin büyük hükümdarlarının Makedonyalı İskender'i, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın hayatını okumayı ve hocasından dinlemeyi çok severdi. Antik Yunanca öğrendi, Homeros'un İlyadası'nı aslından okudu. Onun düşünce dünyasında İlyada destanında Truva'nın Yunanlılar tarafından yok edilişinin öyküsü büyük yer etti. Ki bunu İstanbul'a aldıktan sonra sarf ettiği sözlerde de göreceğiz. İnsanlara, hayvanlara ait eskizlerin bulunduğu, Arapça, Yunanca harflerin kendi el yazısıyla yazıldığı bu defter, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğuna aittir. Böyle bir eğitim alan şehzadenin ilk büyük sınavı 12 yaşındayken geldi. Babası tahttan çekildi, Sultan II. Mehmet olarak hükümdar oldu. İlk kez bu yaşta bir çocuğun tahta geçtiği haberini alan tüm Osmanlı düşmanlarına fırsat doğdu. Macar kralı bir Haçlı seferi ilan etti, Edirne'de halk paniğe kapılmıştı. II. Murat ordusunun başına geçerek yeniden fiilen sultan oldu ve Varna'da büyük bir zafer kazandı. Üstüne üstlük bir Yeniçeri isyanı patladı ve genç Sultan Mehmet kontrolü tamamen babasına bırakmak zorunda kaldı. Bu onun hırslı, kendini ispat etmek isteyen dehası için büyük bir geri adımdı. Manisa'ya döndü. Eğitimine bu sancağı yönetmeye devam etti. 1452'de babası vefat ettiğinde "Beni seven ardımdan gelsin" diyerek atına atladı, ikinci kez tahta çıktı ve tarihi yazmaya başladı. Amacı Tuna Nehri'nden Fırat'a tüm toprakları kapsayan merkezi bir imparatorluktu. Bunun için Konstantiniye'yi, bizim şimdi İstanbul dediğimiz bu şehri almalıydı. Peki neden şimdi bu şehri almak zorundaydı? Büyük resmi görmek falan deniyor ya. Büyük resim, bilgi, eğitim, kültür olmadan görülmez. Fatih Avrupa siyasetini, ekonomisini, bilimlerini biliyordu. İtalya'daki siyasi oluşumlardan Akdeniz'in en ince coğrafi ayrıntılarına kadar 20 yaşındaki bu genç adam işte o gerçek büyük resmi görüyordu. İstanbul'u almalıydı. Çünkü şehir Balkanlarla Anadolu toprakları arasında adeta bir çıban gibiydi. Çünkü inanç, doktrin ve siyasi sebeplerle ayrılan Ortodoks ve Katolik Hristiyan dünyasının birleşmesi ihtimali vardı. Bizans'ın zayıflamasıyla iki kilise yakınlaşmıştı. Bu birleşme Osmanlı için büyük bir tehlikeydi. Bu ayrılığı kendi menfaatine kullanmak zorundaydı. Pera ve Galata'da Ceneviz ve Venedikliler yüzyıllardır kendi kolonilerini kurmuş, adeta bir kene gibi yapışmış, şehrin ticaretini ve zenginliğini ellerinde tutuyorlardı. Ve gittikçe şehirde nüfuslarını artırıyorlardı. Peki bu şehri nasıl alırsın? Bir kere boğazı kesmek zorundaydı. Rumeli Hisarı'nı inşa etmeye karar verdi. Karşısında Anadolu Hisarı vardı. Boğaz'ın en dar yerinde 4 ay gibi kısa bir sürede Bizanslıların saldırılarına rağmen inşa etmeyi başardı. Böylece Karadeniz'den yardım ve gıda gelmesini engelledi. Deyim yerindeyse Konstantiniye'nin boğazını iki eliyle Rumeli ve Anadolu Hisarı'yla sıktı. Sonra o devasa Theodosius surlarını yıkmak gerekliydi. Macar top ustası Urban'a sordu. "O duvarları delecek güçlü bir top dökebilir misin?" "Usta, yaparım" dedi. Kuşatma için zamanı geldiğinde onlarca öküzün çektiği bu toplar, zamanı geldiğinde o kusursuz duvarları yerle bir edecek, geçilmez kalelerin çağının bittiğini işaret edecekti.
6 Nisan'da kuşatma başladı. 53 gün boyunca sürecekti taarruzlar. Kuşatma hiç de kolay olmadı. 20 Nisan 1453'te 4 büyük İtalyan yardım gemisi Osmanlı donanmasının çabasına rağmen İstanbul'a girdi. Bu durum Bizanslılar arasında büyük bir sevince, Osmanlı ordusundaysa büyük bir hüsrana yol açtı. Haliç'e gemiler girdi. O anda ümitler sıfırlanmıştı. Rivayete göre Sultan Mehmet çadırına kapanmış, kimseyi görmek istememiş. Tüm geceyi karanlık düşüncelerle belki kuşatmayı kaldırmayı düşünerek geçirirken o kritik anda hocası Akşemseddin o ünlü mektubu yazdı. Ona cesaret verdi. Tekrar kuşatmaya tüm gücüyle sarıldı. Birileri inanmasa da gerçekten o gemileri karadan yürüttü. Çünkü surlar Haliç tarafında zayıftı. Halic'i kapatan kalın zinciri aşmak mümkün değildi. Büyük bir gayretle o gemiler Haliç'e indirildi. Bu bitirici bir hamleden çok bir şaşırtmacaydı. Şehri savunanların moralini iyice bozdu ama şehri fethetmenin yolu kara savaşındaydı. Günler geçiyor, Macar ordusunun karadan, Venedik donanmasının Ege'den şehri kurtarmak için geldiği haberleri askerin moralini bozuyordu. Nihayet 29 Mayıs sabahı büyük saldırı yapıldı. Taarruzu 3 dalga halinde geldi. İlk 2 saat boyunca başı bozuklar surlara saldırdılar. Ardından Anadolu birlikleri onların yerini aldı. Yeniçeriler son olarak öldürücü darbeyi vurdular ve o günün öğleninde Fatih Ayasofya'da namaz kıldı. Artık başkenti burasıydı. Şehri aldıktan sonra sıra diplomasideydi. İtalyanların mallarına, canlarına dokunmadı. Özel ilişkiler kurdu. Onlar Galata'nın anahtarını teslim ettiler. Öyle ki Fatih'in yaptığı diplomasi sayesinde İtalya'ya Türk askeri çıktığında Venedik Papa'ya kulak tıkamış, Osmanlı ile savaşa yanaşmamıştı. Fatih bununla kalmadı. Rumların ruhani liderine imtiyazlar, imkanlar verdi. Bu çok akıllı bir stratejiydi. Öyle ki işte o bahsettiğimiz kiliselerin birleşmesi bugün 2017 yılında bile gerçekleşemedi. Bu sadece ilk adımdı. O iki Roma İmparatorluğu mirasına, Doğu'ya ve Batı'ya hem Bizans'a hem Roma'ya hükmeden bir dünya imparatorluğunun hükümdarı olmak istiyordu. Bunun için ilk adım fethettiği bu yorgun, bitik şehri yeniden inşa etmekti. Bugünkü kapalı çarşıdan Unkapanı'na şehrin ekonomik hayatını kurtaracak eserleri o yaptırdı. Fetihlere devam etti. Sırbistan'daki fetihleriyle Kırım'ı egemenliği altına almasıyla, Trabzon'un ve Arnavutluğun fethiyle, Karamanoğulları ve İran'ı yöneten Akkoyunları yenmesiyle defalarca ne kadar büyük bir kumandan olduğunu ispatladı. Fatih'in Mayıs 1481'de Maltepe'de ordu başında kendisine ağır bir ilaç verilmesi sonucu öldüğünü biliyoruz. Tarihçilerin çoğu zehirlendiği konusunda hemfikir. Çok büyük bir orduyla sefere çıkmış, Üsküdar'a ayak basmıştı. Büyük ihtimalle bu bir şaşırtmaydı. Doğuya gider gibi yapıp batıda ortaya çıkacaktı. Zira İtalya'da çizmenin topuğunda Otranto'ya kısa süre önce Osmanlı ordusu çıkmış, şehrin düşmesi tüm Avrupa'da büyük korku yaratmıştı. Zaten Fatih çıktığı seferlerde nereye gideceğini son ana kadar kimseye söylemezdi. O yüzden kimse bilmiyordu. Ama tahminlere göre İtalya'yı fethe, Roma'nın hakimi olmaya gidiyordu. İşte bu büyük adam o gün zehirlendi, vefat etti. Batı onu Orta Çağ'ı bitirip yeni bir çağı, Rönesans'ı başlatan adam olarak bildi. Fakat belki daha önemlisi o çocukluk hayallerini gerçekleştirmeyi başardı. O, peygamberin hadisine nail olmayı başardı. O güzel komutan olmayı başardı. Adını İslam tarihinde çok önemli bir yere yazdırdı. İkincisi, gençliğinde okuduğu İlyada'daki Truva'nın öcüydü. 1462'de Midilli Adası'nı fethi sırasında Çanakkale'deki Truva harabelerini ziyaret etti ve Truva'yı yerle bir eden Yunanlılardan intikam aldığını ilan etti. Üçüncüsü, gerçek bir imparatorluk kurmaktı. Onun kurduğu kurumlarla daha sonra Kanuni gibi torunları o dönemin en büyük devletini yönettiler. İnsan üzülmeden edemiyor. Kim bilir 49 yaşında en olgun çağında zehirlenerek öldürülmeseydi bu dahi lider daha ne büyük işler yapacaktı. Dedesinin mirasını yiyen hayırsız evlatlar gibiyiz. Bu dehanın binbir zorlukla ya ben İstanbul'u alırım ya da o beni diyerek her şeyini, belki hayatını riske ederek aldığı dünyanın birçoklarına göre en güzel şehrini çarpık yapılaşmayla, nüfusla, kirlilikle ne hale getirdiğimizi oturup düşünmek zorundayız. Onun hayali Türklerin, Rumların, İtalyanların, tüm milletlerden, tüm inançlardan insanın onun egemenliğinde refah içinde yaşadığı bir imparatorluk, Akdeniz ticaretinin kalbi olacak kozmopolit bir dünya başkenti inşa etmekti. Bu vizyonuyla çağının ötesinde bir liderdi.
Hem Doğu'nun hem de Batı'nın bilimlerini, dillerini, tarihini bilen, kendi dönemi için felsefe, fıkıh, tarih konularında alimlerle tartışacak kadar bilgiliydi. Üstüne üstlük iyi bir şairdi. İlber Ortaylı'nın sözleriyle Fatih Sultan Mehmet bir Rönesans entelektüeliydi. Bırakın onun çağını, bugünün dünyasında hangi ülkenin liderinde böyle bir profil var siz söyleyin. İtalyan ressam Bellini'ye yaptırdığı ünlü portresindeki bu 6 taç, ondan önce gelen 6 Osmanlı sultanının bu devleti kuranları ve büyütenleri simgeliyordu. Ama o devleti gerçek bir dünya imparatorluğuna taşıyan ilk isim Fatih Sultan Mehmet oldu. Siyasi tartışmaların ötesinde adalete, kültüre, cesarete, vizyona ve bir şairin yüreğine sahip bu müthiş lideri hepimizin tüm yönleriyle tanıması boynumuzun borcu. Bazen unutuyoruz belki ama o hepimize ait en büyük değerlerden biri. Biz tarihimizin büyük efsanelerini anlatmaya devam edeceğiz. Biliyoruz bu videodan sonra bir ismi çok büyük özlemle istiyorsunuz. Merak etmeyin, ona yakışır bir video serisi zamanı geldiğinde karşınızda olacak.